Herkese merhaba. Bugün bildiğimizi sandığımız ama belki de hiç bilmediğimiz yönleri olan bir hikayeye, Hazreti Yusuf kıssasına dalıyoruz. Ama bir saniye, bize anlatılan her şey doğru mu? Yani ne kadarı gerçeğin ta kendisi, ne kadarı sonradan eklenmiş efsaneler? İşte gelin bu kıssanın ardındaki o gizli katmanları birlikte bir aralayalım. Yani bir düşünsenize. Kur'an'ın bizzat kendisi bu hikaye için diyor ki, bu kıssaların en güzelidir. Sadece bu ifade bile aslında ne kadar özel, ne kadar derin bir anlatıyla karşı karşıya olduğumuzu bize fısıldıyor, değil mi? Peki, tamam, kıssaların en güzeli, anlaştık. Ama bu en güzel hikayenin özü, zamanla, yüzyıllar içinde eklenen o süslü püslü dramatik detayların arasında bir yerlerde kaybolmuş olabilir mi? Asıl metin nerede bitiyor, popüler efsaneler nerede başlıyor? İşte biz bu ikisini birbirinden nasıl ayıracağız? Asıl mesele, asıl macera tam da burada başlıyor. Bugünkü yolculuğumuzda neler var hızlıca bakalım. Önce kıssanın neden bu kadar sevildiğine bir dokunacağız. Sonra hikayenin o kemik iskeletini, yani kuyudan saraya uzanın o temel anlatıyı bir hatırlayacağız. Oradan işlerin en çok karıştığı yere, Züleyha'nın imtihanı meselesine geçip gerçekle kurguyu ayırmaya çalışacağız. Bütün bu efsaneler nasıl yayılmış ona bakacağız ve en sonunda, belki de en önemlisi, kaynak eleştirisi yapmak neden bu kadar hayati, bunu konuşacağız. Hadi ilk sorudan başlayalım. Bu kıssayı bu kadar güzel, bu kadar etkili yapan şey ne? Aslında işin sırrı sadeliğinde. Kur'an'daki anlatım inanılmaz öz, güçlü ve net. Ama bilirsiniz, insan merakı. İşte bu merak yüzünden zamanla bu saf anlatının etrafı bir sürü detayla, yeni diyaloglarla, hatta yepyeni olay örgüleriyle örülüyor. Bu eklemeler hikayeyi belki daha böyle ne bileyim film gibi yapıyor ama işte o ama çok önemli. Asıl mesajı gölgede bırakma gibi de bir risk taşıyor. Bakın, bu tablo aradaki farkı o kadar güzel özetliyor ki, bir tarafta Kur'an'ın kendi anlatısı var, öz, ahlaki derslere odaklı, amacı size manevi bir rehber olmak. Diğer tarafta ise ne var? Ciltler dolusu, roman gibi halk hikayelerinden beslenen ve tek amacı daha dramatik, daha etkileyici bir hikaye anlatmak olan rivayetler. Yani kısacası, olay bir ahlak dersi olmaktan çıkıp adeta bir sahne şovuna, bir pembe diziye dönüşmüş gibi. Peki, o zaman şöyle yapalım. Bütün o sonradan eklenen detayları, süslemeleri bir anlığına kenara koyalım ve soralım, hikayenin Kur'an'da anlatılan o temel, o kemik iskeleti neydi? Gelin o saf haline şöyle hızlıca bir bakalım. Her şey o meşhur rüyayla başlıyor, kardeşlerinin kıskançlığı tetikleniyor ve hop kendini bir kuyunun dibinde buluyor. Oradan kurtuluyor ama bu sefer de Mısır'da köle olarak satılıyor, Aziz'in evine giriyor. Ve işte orada o büyük imtihan, Aziz'in karısıyla yaşadığı o zorlu sınav. Sonrası malum, haksız yere hapis. Ama yeteneği onu orada da yalnız bırakmıyor, rüyaları yorumluyor. En sonunda kralın rüyasını yorumlayarak hapisten çıkıyor ve sarayda inanılmaz bir güce kavuşuyor. İşte Kur'an'da anlatılan temel dönüm noktaları ana hatlarıyla bunlar. Tamam, şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Hikayenin en dramatik, en çok konuşulan ve belki de ana metinle efsanelerin birbirinden en keskin şekilde ayrıldığı noktaya. Züleyha'nın imtihanına şöyle bir dalalım bakalım. Bakın, burası çok kritik. Çünkü Kur'an'daki anlatım bu konuda inanılmaz net. Yusuf, günaha girmekten kaçınıyor ve Allah'a sığınıyor. Nokta. Metin bize onu ayartmaya karşı dimdik duran, imtihanını alnının akıyla geçen ve müthiş bir ahlaki sağlamlığa sahip bir karakter olarak sunuyor. Şimdi aradaki uçuruma bir bakın. Gerçekten akıl almaz. Kur'an'daki ayet, Rabbinin burhanını görmeseydi o da ona meyledecekti diyerek aslında Yusuf'un iffetini ilahi bir korumayla güvence altına alıyor. Yani o koruma kalkanı var. Ama diğer tarafa, popüler rivayetlere bakınca bambaşka bir tablo görüyoruz. Çok daha fiziksel, çok daha cüretkar detaylar var. İşte elbisesinin bağını çözdü, babasının hayalini gördü. Hatta şehveti parmak uçlarından çıktı gibi inanılmaz somut, inanılmaz dramatik tasvirler. Peki bu detaylar karşısında incelediğimiz kaynağın yazarı Doktor Abdullah Aydemir ne diyor? Tepkisi çok net ve çok sert. Aynen alıntıda gördüğünüz gibi bunlar bir peygamber hakkında nasıl söylenebilir diye soruyor ve ekliyor, hiç şüphesiz bunlar zındıkların uydurmasıdır yani. Ona göre bu tür hikayeler peygamberlik makamıyla kesinlikle bağdaşmıyor. Hatta daha da ileri gidip bunların peygamberleri halkın gözünden düşürmek için kasıtlı olarak uydurulmuş olabileceğini iddia ediyor. Tabii olay sadece bu Züleyha meselesiyle sınırlı değil.
Asıl kritik nokta şu ki, bu sadece buzdağının görünen kısmı. Zamanla anlatıya o kadar çok renkli, o kadar çok akla hayale gelmeyecek detay eklenmiş ki. İşte birkaç örnek. Mesela Yusuf'u gördükten sonra kadınların aşkından kelimenin tam anlamıyla ölüp gitmesi. Veya Yakup peygamberin Mısır'a oğluna sayfalarca duygusal bir mektup yazıp göndermesi. Durun daha bitmedi, Yusuf'un sırları çözmek için kullandığı sihirli, ses çıkaran bir kadehten bahsediliyor. Hatta kuyudayken bir meleğin ona cennetten ipek gömlek getirdiği bile söyleniyor. Bu liste uzar gider. Bu da bize hikayenin zamanla nasıl bir halk efsanesine dönüştüğünü, hayal gücünün nerelere kadar gidebildiğini çok net gösteriyor. Peki bütün bu süslü, bu inanılmaz hikayeler nereden geliyor? Kaynağı ne? İşte burada karşımıza çok önemli bir kavram çıkıyor: İsrailiyat. Nedir bu? Kısaca Yahudi veya Hristiyan kültüründen İslam literatürüne sızmış anlatılar demek. Elbette bunların bazıları tarihi bir gerçeklik payı taşıyor olabilir ama büyük bir çoğunluğu İslam alimleri tarafından doğrulanmamış, hatta bazen İslami ilkelere tamamen aykırı bulunan hikayeler. Ve işte bütün bu anlattıklarımız bizi yazarın en temel, en nihai argümanına getiriyor: kaynak eleştirisinin önemi. Yani duyduğumuz, okuduğumuz, dinlediğimiz hikayelerin bu nereden geliyor diye kökenini sorgulamanın o hayati önemi. Yani yazarın demeye çalıştığı şey şu: eğer biz bu doğrulanmamış, süslü hikayelere bel bağlarsak, iki büyük riskle karşı karşıya kalırız. Birincisi, kıssanın asıl ahlaki dersinden uzaklaşırız. İkincisi ve belki daha da önemlisi, peygamberlerin karakterine, onların saygınlığına farkında olmadan zarar veririz. Amaç bu renkli ama temelsiz hikayelerin o asıl manevi derinliği gölgede bırakmasını engellemek. Peki çözüm ne? Ne yapmalı? İşte yazar bu noktada bize çok pratik 3 adımlı bir yöntem öneriyor. 1. Temeliniz, başlangıç noktanız her zaman Kur'an'daki anlatım olmalı. 2. Bu temeli desteklemek için sadece ve sadece güvenilirliği kanıtlanmış, yani sahih hadisleri kullanın. Ve 3. Bu ikisinin dışındaki her ne duyarsanız duyun, her rivayeti mutlaka eleştirel bir süzgeçten geçirin. Bu kimden gelmiş, kaynağı ne, anlatılanlarla uyumlu mu diye sorun. Ve bu bölümü, konuyu sadece Hz. Yusuf kıssasından alıp günümüz dünyasına taşıyan bir soruyla bitirelim istiyorum. İçinde yüzdüğümüz bu bilgi çağında, bu devasa enformasyon okyanusunda, sadece dini anlatılara değil, her gün duyduğumuz, okuduğumuz, paylaştığımız her hikayeye karşı bu eleştirel düşünceyi, bu kaynak sorgulama alışkanlığını acaba nasıl uygulayabiliriz? Bence üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru.